Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dostlar. 10. söz Haşr Risalesi'nde suretlerden sonra hakikatlerdeyiz. En son 5. hakikati paylaştık. Cenab-ı Hakk'ın Mucib ismiyle, yani dualara cevap veren ismiyle insanın en büyük duası olan, bütün insanlık adına Allah'tan en büyük bir istek olarak sonsuzluğu isteyen Peygamberimizin duasını yerine getireceğini, onu cevapsız bırakmayacağını, dolayısıyla da öldükten sonra başka bir hayatın olacağını 5. hakikatten öğrendik. Şimdi 6. hakikati okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 6. hakikat Bab-ı Haşmet ve Sermediyet olup ismi Celil ve Baki cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki bütün mevcudatı güneşlerden, ağaçlardan, zerrelere kadar emirber nefer hükmünde tesir ve idare eden bir haşmeti rububiyet, şu misafirhane-i dünyada muvakkat bir hayat geçiren perişan faniler üstünde dursun. Sermedi, baki bir daire-i haşmet ve ebedi, âli bir medar-ı rububiyeti icat etmesin. Evet, şu kainatta görünen mevsimlerin değişmesi gibi haşmetli icraat ve seyyaratın tayyare misal hareketleri gibi azametli harekat ve arzı insana beşik, güneşi halka lamba yapmak gibi dehşetli teshirat ve ölmüş kurumuş küreyi arzı diriltmek, süslendirmek gibi geniş tahvilat gösteriyor ki perde arkasında böyle muazzam bir rububiyet var. Muhteşem bir saltanatla hükmediyor. Böyle bir saltanat rububiyet kendine layık bir raiyet ister ve şayeste bir mazhar ister. Yani 6. surette de ifade edilmişti. Bir muhteşem saltanatla karşı karşıyayız. Dikkatli bakarsak, birazcık düşünürsek, tefekkür edersek, değil mi? Çok büyük icraatlar oluyor. Biz alıştığımız için bize basit gibi geliyor ama mesela dünyanın dönmesi, değil mi? Mevsimlerin yaratılması, her mevsimin kendisine göre kucağına dökülen sayısız meyveler, sebzeler, dünyanın güneş etrafında diğer gezegenlerle beraber dönmesi, değil mi? Kürelerin hareketleri, ayın gece lambası, güneşin gündüz lambası olarak tayin edilişi gibi, işte yeryüzünün öldükten sonra kışın ölüp baharda yeniden dirilişi gibi muazzam faaliyetler, icraatlar büyük bir saltanatın hükmettiğini bize gösteriyor ve düşündürüyor. Şimdi böyle bir saltanat, değil mi? Bütün olup bitenler de insana yönelik. Yani insanın da hayatı sadece bu dünya hayatı olduğunu farz-ı muhal olarak düşünsek, yani fani, yok olacak bir insan için bu kadar büyük icraat ne lüzumu var, yani niye bu, ne önemi var gibi bir soru akla getiriyor. İşte buradan insanın sadece dünya için olamayacağı, dolayısıyla baki bir hayatın insanı beklediği, o hayat olmazsa her şeyin eksik kalacağı, yarım kalacağı anlaşılıyor, ortaya çıkmış oluyor. Böyle bir mantığa bina etmiş bu 6. hakikatte haşir delilini. Evet, halbuki görüyorsun böyle bir saltanat-ı rububiyet kendine layık bir raiyet ister ve şayeste bir mazhar ister. Halbuki görüyorsun mahiyetçe en cami ve mühim raiyeti ve bendeleri şu misafirhane-i dünyada perişan bir surette muvakkaten toplanmışlar. Misafirhane ise her gün dolar boşanır. Hem bütün raiyet tecrübe-i hizmet için şu meydan-ı imtihanda muvakkaten bulunuyorlar. Hizmetlerinin tecrübe edilmesi için
muvakkaten bulunuyorlar. Meydan ise her saat tebeddül eder. Her saat tebeddül eder, değişir. Hem bütün o raiyet Sani Zülcelal'in kıymetdar ihsanatının numunelerini ve harika sanat antikalarını çarşı-i alem sergilerinde ticaret nazarında temaşa etmek için şu teşhirgahta birkaç dakika durup seyrediyorlar. Sonra kayboluyorlar. Şu meşer ise her dakika tahavvül ediyor. Giden gelmez, gelen gider. Burada tabi satır aralarında çok önemli temel meselelerimizi izah eden bilgiler var. İşte çarşı-i alem sergileri olarak mesela dünyayı, alem çarşısının sergileri. Çarşı deyince bizim aklımıza hemen işte bizim çarşılarımız geliyor. Değil mi? AVM'ler, alışveriş merkezleri geliyor ve gerçekten insanlar kendi alıp sattıklarıyla çok meşguller. Onun için Allah'ın çarşılarını, büyük çarşıları, dağları, bağları, bahçeleri, denizleri, gökleri gereği kadar incelemiyorlar. Buralarda alışveriş yapmıyorlar. Halbuki asıl yaratılış gayemiz Allah'ın eserlerinin sergilendiği bu çarşılarda ticaret yapmak. Ticareti seviyoruz, kârımızı seviyoruz. Nasıl ticaret yapacağız? Tefekkürle. Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin. Yani bir anlık tefekkür, Allah'ın sanatına bakmak, Allah'ım ne müthiş yaratmışsın, her şeyi ne kadar güzel dizayn etmişsin. Değil mi? Sen ne büyüksün, kusursuzsun, fesubhanallah demek insana ahiret ticareti bakımından çok şey kazandırıyor. Asıl bunun için buradayız. Yani Allah'ın eserlerini Allah'ın çarşılarında seyretmek ve Allah'ı tanımak, Allah'ın büyüklüğünü anlamak, sanat eserlerini görmek ve sevap kazanmak, ahiret ticaretini bu şekilde elde etmek için buradayız. Sonsuzluğu kazanacağız. Yani dünya için gelmedik, dünyayı kazanalım diye gelmedik, sonsuz hayatı kazanalım diye gönderildik. Tecrübe ediliyoruz. İmtihandayız, tecrübe. Yani bakalım kim Rabbini anlayacak, kim ne kadar anlayacak, kim ne kadar büyük düşünecek, değil mi? Rabbinin sanatına kim ne kadar vakıf olacak? Hangi eser Allah'ın hangi ismini yansıtıyor, ne kadar onu tanıtıyor şeklinde böyle tefekkürle bilinebilecek hakikatler. Bu hakikatleri ne kadar dünyamızda ciddiye alacağız diye tecrübe ediliyoruz. Yani alemlerin Rabbi bizi, ya bu kullarım bakalım beni ne kadar anlayacaklar, ne kadar kale alacaklar, benim sanatıma ne kadar önem verecekler. Değil mi? Yoksa hiç böyle sanattan anlamayan, hiç böyle güzellikten, iyilikten anlamayan kaba saba insanlar olarak mı yaşayacaklar diye bizi deniyor sevgili dostlar. Üzerimizde büyük bir emanet var. Bu emanetin hakkını, yani Allah'ı anlama sorumluluğu, ona muhatap olma sorumluluğudur. Büyük emanet. Dağların, göklerin, yerin yüklenmekten çekindiği büyük emanet bize yüklenmiş. Dolayısıyla bu emaneti taşıyabilecek, hakkını verebilecek özellikler de bize verilmiş. Benlik, akıl, duygular, yetenekler bize verilmiş. Bu büyük sorumluluğumuzu hiç unutmamamız lazım. İşte bunlar bu satır aralarında hatırlatılıyor. Evet. İşte bu hal ve şu vaziyet kati gösteriyor ki şu misafirhane ve şu meydan ve şu meşerlerin arkasında o sermediği saltanata medar ve mazhar olacak daimi saraylar, müstemir meskenler, şu dünyada gördüğümüz numunelerin ve suretlerin en halis ve en yüksek asıllarıyla dolu bağ ve hazineleri vardır. Bir de yani bu bakarken bu açıyı yakalamamız lazım. Yani burada her şey çabuk değişiyor ya, biz de çabuk gelip gidiyoruz ama diğer varlıklarımızda dünya her mevsim değişiyor.
Değil mi? Bir mevsimde bile kendi içinde onlarca, yüzlerce değişim yaşanıyor. Yani giden gelmiyor, gelen gidiyor, bir kararında kalmıyor. Her an muazzam bir faaliyet ve değişim var. Yani demek ki asıl olan şey değişmez. Asıl olan şey sabit kalır. Demek ki burası asıl değil. Buradakiler de asıl değil. O zaman nedir bunlar? Birer örnektir, birer numunedir. Birer numunedir. Yani vitrindekiler mesela, vitrin değişir. Demek ki içeride asılları vardır. Asıllarına vitrindekiler davet eder. Dünyada bir vitrin, yaratıcının vitrini, eserlerinden numuneler buraya koymuş. Demek ki bizi asıllarına davet ediyor. Asıl burası değil. Burası değişken bir yer. Demek ki bir saltanat merkezi var. Ve gidenler oraya gidiyorlar gibi bir mana. Temel bir Kur'ani mana burada izah edildi. Evet, demek burada çabalamak, şu ifadeleri tekrar alayım. İşte bu hal ve şu vaziyet kati gösteriyor ki şu misafirhane ve şu meydan ve şu meşerlerin, sergilerin, teşhir alanlarının arkasında o sermediği saltanata medar ve mazhar olacak daimi saraylar, müstemir meskenler ve şu dünyada gördüğümüz numunelerin ve suretlerin en halis ve en yüksek asıllarıyla dolu bağ ve hazineleri vardır. Demek burada çabalamak onlar içindir. Şurada çalıştırır, orada ücret verir. Herkesin istidadına göre eğer kaybetmezse orada bir saadeti vardır. Evet, öyle sermediği bir saltanat yani ezeli ve ebedi, sarsılmaz, sonsuz bir saltanatın olduğu anlaşılıyor. O saltanat muhaldir ki şu faniler ve zail zeliller üstünde dursun. Şu hakikata şu temsil dürbünüyle bak. Mesela sen yolda gidiyorsun. Görüyorsun ki yol içinde bir han var. Bir büyük zat o hanı kendine gelen misafirlerine yapmış. Yolcu hanlar oluyor da kervansaraylar. Büyük bir zat o hanı kendine gelen misafirlerine yapmış. O misafirlerin bir gece tenezzüh ve ibretleri için, ibret almaları için o hanın tezyinatına milyonlar altınlar sarf ediyor. Hem o misafirler o tezyinattan pek azı ve az bir zamanda bakıp o nimetlerden pek az bir vakitte az bir şey tadıp doymadan gidiyorlar. Yani geliyor, handa kalıyor. Handaki güzellikleri seyrediyor. Hem hepsini seyredemiyor. Pek azını seyrediyor. Ve oradaki ikramlardan, nimetlerden de biraz yararlanıp doymadan ondan sonra çıkıp gidiyor. Böyle bir yolcu hanı var. Görüyorsun. Fakat her misafir kendine mahsus fotoğrafıyla o handaki şeylerin suretlerini alıyorlar. Hani gezdiğimiz yerlerde de fotoğraf çekiyoruz ya. Her bir misafir kendine mahsus fotoğrafıyla o handaki şeylerin suretlerini alıyorlar. Hem o büyük zatın hizmetkarları da o handa çalışanlar misafirlerin sureti muamelelerini gayet dikkat ile alıyorlar ve kaydediyorlar. Yani oradaki hizmetkarlar, görevliler de misafirlerin nasıl davrandıklarına dikkat ediyorlar ve misafirlerin hakkında rapor tutuyorlar, resimlerini kaydediyorlar. Hem görüyorsun ki o zat her günde o kıymetli tezyinatın çoğunu tahrip eder. Yeni gelecek misafirlere yeni tezyinatı icat eder. Bunu gördükten sonra hiç şüphen kalır mı ki bu yolda bu hanı yapan zatın pek daimi, pek âli menzilleri, hem tükenmez pek kıymetli hazineleri, hem müstemir pek büyük bir sehaveti vardır. Yani cömertliği vardır. Şu handa gösterdiği ikram ile misafirlerini kendi yanında bulunan şeylere iştihalarını açıyor.
ve onlara hazırladığı hediyelere rağbetlerini uyandırıyor. Değil mi? Yani diyelim misafirleri sarayına davet etmiş ama yolda da ikramlar yapıyor. Yani kendi saltanat merkezine gelecekleri zamana kadar yolda da hanlarda, yolcu hanlarında, kervansaraylarda onlara ikramlar yapıyor. Şimdiki yoldaki ikramlar mı çok olur? Hani bizim kumanyalar veririz ya. Bir de gittiğimiz zaman yani misafir olduğumuz yerdeki ikramlar mı fazla olur? Elbette yoldakiler tadımlıktır yani. Şimdi yoldaki ikramlar bu dünya hayat yolu üzerinde kurulmuş bir han gelecek. Buradaki ikramlar da o kumanya gibi. Yani yolcu kumanyası. Efendim. Demek ki gittiğimiz yerde değil mi? Cennet sarayındaki ikramlar çok daha fazla olacak. Yani burada bu kadar varsa örneklerini görüyoruz. Kim bilir orada ne kadardır diye düşünmemiz lazım ve onları özlememiz lazım. Onlara iştiyak duymamız lazım. Allah'ım bize bu hayat yolunda verdiğin kumanyalar böyleyse cennet sarayında kim bilir neler vereceksin diye onlara özlem duymak ve iştiyak duymak ve buna göre yaşamak gerekiyor sevgili dostlar. Evet, bu da güzel bir mana. Bunu gördükten sonra hiç şüphen kalır mı ki bu yolda bu hanı yapan zatın daimi pek âli menzilleri, hem tükenmez pek kıymetli hazineleri, hem müstemir, yani değişmeyen, kararlı, devamlı pek büyük bir sehaveti, cömertliği vardır. Şu handa gösterdiği ikram ile misafirlerini kendi yanında bulunan şeylere iştihalarını açıyor ve onlara hazırladığı hediyelere rağbetlerini uyandırıyor. İştah açıyor. Yani doyumluk değil, tadımlık, iştahımız açılsın diye. Değil mi? Bizim eksikliğimiz veya çağımız insanı itibariyle söylüyorum, bu çağın, materyalist çağın insanı anlayışıyla eksikliğimiz burada doymaya çalışıyoruz. Yani yolculuğu unuttuk. Saraya, cennet saraylarına davetli olduğumuzu unuttuk. Bu dünya hanında, yolcu hanında her şeyimiz olsun. Ya olsa ne olacak? Zaten herkes bırakıp gidiyor işte. Bir gece, 2 gece kalıp gideceksin yani. Buradakiler tadımlık, doyumluk değil. Ya burada doymak isteyince bu sefer tatmanın tadını da alamıyoruz. Öyle değil mi? Çünkü doyacak bir yer değil burası. Hem doymaya zaman yok. Hem de bize sunulanlar doyumluk değil, tadımlık. O zaman giderken gözümüz arkada kalıyor. Vay be gitti, işte vakitsiz öldü. Efendim neyse vakti yani. Değil mi? Dünyaya doymadan gitti. Ne daha yapacağı neler vardı, istekleri, arzuları vardı. Onları gerçekleştiremeden gitti. Böyle giden de zaten gözü açık gidiyor. Doymuş olarak gitmiyor. Ve böyle gördüğü zaman daha gitmeden de niye doyamıyorum, niye her şeyim tamam değil, halen eksiklerim var, bir türlü iki yakam bir araya gelmiyor diye böyle şikayet ede, sıkıntı ede geçiriyor hayatını. Halbuki ya burası tadımlık. Doyma yerine gidiyoruz. Oraya hazırlanmamız lazım. Dolayısıyla böyle düşünsek tatmanın tadını iyi alacağız ve doymayı da ileride düşündüğümüz için onun zevkini şimdiden duymaya çalışacağız. Aksi halde burayı doyma yeri görürsen doyamayacağın gibi tatmanın tadını da kaçırırsın. Tatmanın tadını da kaçırırsın. Evet. Şimdi bu misal de aynen onun gibi şu misafirhane-i dünyadaki vaziyeti, dünya misafirhanesindeki, dünya kervansarayındaki, dünya dediğimiz bu yolcu hanındaki vaziyeti sarhoş olmadan dikkat etsen
Şu 9 esası anlarsın. Yani bunlar dünyayı anlatan esaslar. 9 esas. Birinci esas, anlarsın ki o han gibi bu dünya dahi kendi için değil, kendi kendine de bu sureti alması muhaldir. Belki kafile-i mahlukatın gelip konmak ve göçmek için dolup boşanan hikmetle yapılmış bir misafirhanesidir. Mahlukat kafilelerinin gelip konmak ve göçmek için dolup boşanan hikmetle yapılmış bir misafirhanesidir. İkinci esas, hem anlarsın ki şu hanın içinde oturanlar misafirlerdir. Onların Rabb-ı Kerim'i onları Darüsselam'a davet eder. Evet, misafir. Yani misafir demek misafir, sefer kökünden geliyor. Seferde olan. Değil mi? Gidiyoruz yani. Gece gündüz gidiyoruz. Seferdeyiz. Şu anda duruyorum gibi görünüyor. Ben duruyor muyum? Hayır. Değil mi? Bakıyorsun saate, saniyeler ilerliyor. Dakikalar ilerliyor. Ne demektir dakikaların ilerlemesi? Zamanın geçmesi, dünya dönüyor. Dünya gidiyor yani. Dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Dolayısıyla giderken de gidiyorsun, dururken de gidiyorsun. Çünkü dünya devamlı hareket halinde. Zaman sürekli aktif. Ya. Dolayısıyla biz misafiriz. Yani yolcuyuz. Yolcu. Sadece handa, bu yolculuğun bir kısmı bu handa geçiyor. Yani bir kapıdan girip öbür kapıdan çıkıyoruz. Ama nereye gidiyoruz? Bu misafirhanenin bir sahibi var. Bunu anlamamız lazım ya. Bunu birisi yaptı. Bizim için yaptı. Bize göre yaptı ve bizi daha muhteşem saraylarına davet ediyor. Darüsselam'a davet ediyor diye, değil mi? Darüsselam Kur'an'ı bir tabir. Onların Rabb-ı Kerim'i onları Darüsselam'a davet eder. Darüsselam cennetin isimlerinden birisidir. 8 cennetten birisi Darüsselam veya cennetin genel adıdır. Vallahu yed'u ila darisselam. Çok hoş bir isim. Çok tezekkür etmemiz, tefekkür etmemiz, hatırlamamız gereken, hatırlayıp daha dünyada ona böyle şevk duymamız, iştiha duymamız gereken bir isim. Darüsselam, selam evi demektir. Selam, kurtuluş evi, saadet evi, mutluluk evi. Değil mi? Darüsselam. Hem Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir selam. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Hem de cennettekileri bu ayetin ifadesiyle selamlayacağı için orada selam evi denmiştir. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Rahim olan Rablerinden onlara bir selam vardır. Yine cennete gidenler cennette selamla karşılanacaklardır. Selamun aleyküm tibtum fedhuluha halidin. Cennetin görevlileri, cennetin bekçileri cennete ulaştıkları zaman böyle diyeceklerdir. Cennetin kapıları açılacak. Zümer suresinde çok güzel tasvirler var. Cennetin kapıları açılacak ve ilk sözleri selam size. Ne kadar güzelsiniz. Ne kadar mutlusunuz. Çünkü o cenneti kazanmanın zevki, huzuru, mutluluğu yüzlerinde öyle yansıyacak. Çünkü artık onlara, değil mi, ölüm yok, hastalanmak yok, yaşlanmak yok, eksiklik yok, herhangi bir elem, keder yok. Ebedi bir tatil başlıyor, ebedi bir mutluluk başlıyor sevgili dostlar. Çok uzakta değil. Değil mi? Şu dünya hayatı çabuk bitecek. Yani hepimizin dertleri var, sıkıntıları var, imtihanları var. Ama bunu düşünürsek onları kolay aşarız. Hayatla daha kolay baş ederiz. Zorluklara daha dirençli oluruz. Sabır gücümüz daha çok olur. Değil mi? Sonu cennet olduktan sonra böyle ebedi bir saadet bizi beklerken
biraz sıkıntı çeksek ne olur yani deriz. Elbette olacak. Onlar da oradaki mutluluğumuzu artırmak içindir deriz. Çünkü en büyük saadet büyük ve acı felaketlerin neticesinde yaşanır. Evet. Yani çok çok güzel manalar. Dünyayı anlamak lazım. İnsanın bir görevi önce dünyayı anlamak. Bu dünya nedir? Dünya tanımı yani. Dünya için hani doktorlar önce tanı koyar derler ya. Tanı. Orada dosyanıza da yazar yani, gitmişseniz dosyanızda önce tanı koymak. Bazı mesela sıkıntılara, hastalıklara tanı koyamazlar. Yani tanımlayamazlar onları. Ne olduğu bilinmiyor yani. Önce dünyaya tanı koymak. Dünyayı tanımlamak gerekiyor. Doğru tanımlamak gerekiyor. İşte dünyanın sahibi ancak kim bilir doğrusunu? Yapan bilir, bilen konuşur. Yani Allah'ın Kur'an'da bize bildirdiği hakikatlere göre dünyayı doğru tanımlamak, kendimizi, konumumuzu doğru anlamak, ondan sonra ona uygun yaşamak. O zaman hayat kolaylaşıyor. Yani doğru önce teşhis, tanı koyduğunuz zaman gerisi kolay oluyor. Yanlış tanı veya hiç tanı koyamamak işi zorlaştırıyor. Burada 9 esasla dünya tanısı yapılıyor. Bu tanı biraz uydurukça oldu, kusura bakmayın ama çok yaygın olduğu için söyledim ya, teşhis bize göre. Evet. Hem anlarsın ki şu hanın, dünya hanının içinde oturanlar misafirlerdir. Misafirlerdir. Onların Rabb-ı Kerim'i onları Darüsselam'a davet eder. Ne büyük onur ya. Darüsselam'a, değil mi? Davetler de şimdi diyelim ki insan kendi mutlu gününde davetiye bastırıyoruz ve dostlarımıza, sevdiklerimize davetiye veriyoruz. Ne kadar önemli birisinin ziyafetine davet edilirsek o kadar iftihar ediyoruz. Bu bizim için onur vesilesi oluyor. Zaten oralarda da bizi onurlandırmanız filan diye yazılıyor. Biz de hakikaten kendimiz de onurlanıyoruz. İnsanın en büyük onuru Darüsselam'a davetli olmasıdır. Yani cenneti biz onurlandıracağız. Ama cennetin sahibi de bizi onurlandıracak. Yuridül izzete, onur da uydurukçadır yani, Kur'an'ı tabiri izzettir, İzzet kazanmak. Yuridül izzete felillahil izzetu cemi'a diyor Kur'an. Onlar izzet istiyorlar, onur arıyorlar. Onurun tamamı Allah'a aittir. Değil mi? Ona muhatap olmak. Şu dünya hanında ona doğru gittiğimizi bilmek. Yolculuğumuzun zamanlı, zamansız bütün yolculuklarımız sanadır ya Rabbi diyebilmek, Mevlana gibi. Efendim. Ya onun huzuruna çıkacağımızı, ebediyen onunla beraber varlığımızın devam edeceğini, cennette sonsuzlaşacağını düşünmek kadar büyük onur olabilir mi? Rabbimiz layık kılsın inşallah. Evet, üçüncü esas, hem anlarsın ki şu dünyadaki tezyinat yani çok süslenmiş dünyaya. Bir tezyinat var. Değil mi? Handaki süslemeler, şark köşeleri, şu bu. Yani şark köşesi, şark var işte yani. Şarkı süslememiş mi? Yani dağlarla, bağlarla, vadilerle, o vadilerde akıttığı sularla, nehirlerle, derelerle, değil mi? Dağları ayrı süslemiş, denizleri ayrı süslemiş, şenlendirmiş, bağları, bahçeleri, gökleri yıldızlarla süslemiş. Neyin nesi yani bu tezyinat? Niye süslenmiş bu dünya böyle? Hani anlayacağız ya. Anlarsın ki şu dünyadaki tezyinat, bu süslemeler, ziyafetler yalnız telezzüz ve tenezzüh veya tenezzüh için değil. Yani yalnız lezzet alalım,
ve buralarda gezelim diye değil. Çünkü bir zaman lezzet verse firakıyla birçok zaman elem verir. Sana tattırır, iştahını açar fakat doyurmaz. Çünkü ya onun ömrü kısa ya senin ömrün kısadır. Doymaya kafi değil. Demek kıymeti yüksek, müddeti kısa olan şu tezyinat ibret içindir. İbret içindir. Şükür içindir. Usulü daimisine, yani cennetteki daim ebedi asıllarına teşvik içindir. Başka gayet ulvi gayeler içindir. Ulvi gayeler içindir. Burada uzun bir dipnot var. Hemen onu okuyabilecek miyiz bakalım. Uzun değil. Şimdi okuyacağım kısa. Onu bitirebiliriz. Sonraki uzun. Artık ona bir sonraki derste gireceğiz inşallah. Ne içindir? Ne içindir yani sorunun açıklaması. Haşiye 1. Evet, madem her şeyin kıymeti ve dekaik-ı sanatı gayet yüksek ve güzel olduğu halde müddeti kısa, ömrü azdır. Yani bakıyorsun işte, değil mi, böyle tefekkür ehli insanlar inceliyorlar. O çiçekler, bir gülün yaprakları, değil mi, ne kadar canlı, böyle ne kadar güzel dokumalar, veya bir kelebeğin kanatları ne kadar desenli, ne kadar sanatlı. İyi de kelebeğin ömrü ne kadar yani? Bir gün, 2 gün. O gülün o canlı vaziyeti 1-2 gün devam ediyor. Her şey çabuk soluyor, çabuk eskiyor. Değil mi? O zaman bunda bir maksat var demektir. Yani bu sadece böyle bakalım, zevk alalım diye değil. Çünkü tam zevk alamıyoruz. Çünkü ya bizim ömrümüz kısa ya onun ömrü kısa. Evet. Müddeti kısa, ömrü azdır. Demek bundan ne çıkıyor? O şeyler numunelerdir. Örneklerdir. Başka şeylerin suretleri hükmündedirler. Ve madem müşterilerin nazarlarını asıllarına çeviriyorlar gibi bir vaziyet vardır, öyleyse elbette şu dünyadaki o çeşit tezyinat bir Rahman-ı Rahim'in rahmetiyle sevdiği ibadına hazırladığı ni'am-ı cennetin numuneleridir denilebilir ve denilir ve öyledir. Cennet nimetlerinin numuneleri, örnekleridir. Yani örnekler öyle. Değil mi? Örnek. Ama asılları var. Tadımlık ama doyumluk yeri var diye anladığın zaman, böyle bir teşhis koyduğun zaman hem ondan daha çok lezzet alıyorsun, hem de o maksadı anladığın için üzülmüyorsun onun faniliğine. Yani böyle bir film seti gibi çekimleri yapılmış artık. Görevini ifa etmiş, baki tezgahlara gönderilmiş diye tatmin oluyoruz. Cenab-ı Hak dünyayı anlayanlardan olmayı, iyi anlamayı, iyi dünyaya teşhis koymayı ve ona göre yaşamayı hepimize nasip etsin. Kalan esasları bir sonraki programda inşallah anlamaya devam edeceğiz, okumaya devam edeceğiz. Hepiniz Allah'a teslim olun.